Merhaba arkadaşlar, benim adım Mert. Bugün sizlerle sağlıklı beslenme hakkında konuşacağım. Aslında etrafımda en çok beslenme hakkında sorular alıyorum. Nasıl beslendiğim, nasıl yiyip içtiğim hakkında sorular geliyor. O yüzden bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Bu video iki parçadan oluşmakta. İlk parçada yemekler hakkında basit bilgiler, yani besinler hakkında basit bilgiler vereceğim. İkinci parçamda ise önceden uyguladığım bir beslenme programını sizlerle paylaşacağım. İlk parçama başlamak istiyorum. İlk parçamda karbonhidrat, protein ve yağı ele alacağım. Şimdi karbonhidratlar. Çoğu insan karbonhidratların önemini bilmemekte. Hatta bazı diyet listeleri hiçbir karbonhidrata yer vermemektedir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Sebebi ise hiçbir karbonhidrat alım vücuda yapmadığımız takdirde belli bir süre sonra vücuttaki karbonhidrat depoları tükenecektir ve vücut halsiz düşecektir. Özellikle spor yapıyorsak, hiçbir karbonhidrat alımı yapmazsak, o gün spor yapıyoruz. Spordan sonra belli bir enerji harcıyoruz. Ertesi güne bu enerjiyi geri almamız gerekiyor. Bunu da şekerler, yani karbonhidratlar sağlıyor. Bunu yapmadığımız takdirde yeterli verimi alamayacağızdır ertesi gün. Karbonhidratlar da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Basit şekerler ve kompleks karbonhidratlar olmak üzere. Basit şekerler bizim bildiğimiz beyaz şeker veya sütte bulunan veya meyvedeki şekerdir. Bu kana çok hızlı karışır. Bunu kontrol altında tutmadığımız sürece kilo alımına sebep olabilir. Kompleks şekerler, makarna, bulgur diyebileceğim şeylerdir. Bunları karbonhidrat olarak tüketmemiz gerekiyor. Vücuda, kana yavaş karışıyor. Aynı şekilde bazı insanlar belirli yağ tüketiminin kilo alımına sebep olacağını düşünmektedirler. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Hatta bazı araştırmalar belirli yağ tüketen insanların hiç yağ tüketmeyen insanlara göre kilo vermede daha iyi sonuçlar aldığı gözlemlenmiştir. Peki yağ almazsak ne olur? Yağ almazsak bazı vitaminlerin sindirimini gerçekleştiremeyiz. Bu vitaminler A, D, E, K vitaminleridir. Yağ almazsak hormon dengemiz bozulabilir. Bazı hormonların üretiminde çok önemli bir faktör yer almaktadır. Hücre yenilenmesinde aynı zamanda yağ çok önemlidir. Peki bana sorarsanız hangi yağları tüketmeliyim? Ben zeytinyağı derim. Bunun sebebi ise zeytinyağının dayanıklılığı çok iyidir. Sıcaklıkla tepkime verme derecesi dayanıklıdır. Bir ayçiçek yağı ile zeytinyağını kıyaslarsam ayçiçek yağının sıcaklıkla yapısı çok hızlı bozulacaktır ve trans yağa dönüşecektir. Aynı zamanda çerezleri de öneririm. Fındık, fıstık, badem tarzı. Bunları da yağ kaynağı olarak tüketebilirsiniz. Çok iyi kaynaklardır. Herkesin de bildiği gibi proteinlerin beslenmedeki yeri çok büyüktür. Hücre yenilenmesi, kas inşası, kas yenilenmesi gibi bir sürü işlerde yer almaktadır. Fakat proteinleri tüketirken bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Çok fazla tüketmememiz lazım. Örneğin ben kendim yediğim besinlerle bu limitlere ulaşamıyorum. Fakat bazılarımız protein tozu kullanıyor. Bu arkadaşların bu limitlere ulaşması çok kolaydır arkadaşlar. O yüzden bu protein tozunu kullanırken çok iyi hesaplayıp çok iyi dikkat etmemiz lazımdır. Aksi takdirde karaciğerimize zarar verebiliriz. Protein hakkında söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Şimdi sizinle diyet listemi paylaşmak istiyorum. Öncelikle diyetimi paylaşmadan önce ne yiyeceklerinizden daha çok ne yemeyecekleriniz daha önemli arkadaşlar. Ne yemeyecekleriniz kızarmış yağlar ve kızartmalar ve aynı şekilde çok yüksek miktarda şeker içeren gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Kola gibi ve bunun benzeri gibi. Diyet listesine geçmeden önce aynı şekilde bu diyet listesi benim ve çevremdeki insanlardan olumlu sonuç almış bir listedir. Listede size basit olarak ne tükettiğimi söyleyeceğim. Kahvaltıda yumurta yaklaşık olarak 2-3 tam olarak yiyorum. Peynir yaklaşık olarak 2-3 kibrit kutusu kadar peynir tüketiyorum. Ve yulaf ezmesi veya siz eğer sevmiyorsanız yulaf ezmesini tahıllı ekmek tüketebilirsiniz. Ben yanında da süt tüketiyorum. Kahvaltım bu şekilde oluyor. Ve daha sonra kahvaltıdan sonra öğle yemeğine geçmeden önce ara öğün olarak belli bir miktar çerez tüketiyorum. Ben daha çok yer fıstığını tercih ederim. Yer fıstığını seviyorum. O yüzden yaklaşık olarak 15-20 tane yer fıstığı tüketiyorum arkadaşlar. Öğle yemeğinde daha çok karbonhidrat ağırlıklı tüketiyorum. Çünkü spor yaptığım için bana karbonhidrat gerekiyor. O yüzden karbonhidrat yemek istiyorum. Karbonhidrat menümde benim en önde makarna geliyor. Makarnayı çok seviyorum. Aynı şekilde yoğurdu da çok seviyorum. Makarna ile yoğurtlu makarna yapıyorum. Üstüne de belli bir miktarda kıyma koyuyorum. Bunları böyle karıştırıp bir menü hazırlıyorum. Ve
yanında yapabilirsem salata da yapıyorum. Domatesli, salatalıklı bir salata yapıyorum. Zeytinyağı koyuyorum salataya aynı zamanda. Akşam yemeğine gelmeden önce ara öğün olarak bir meyve öğünü yiyorum. Akşam yemeğinde ise daha az bir karbonhidrat tüketip daha çok bir protein tüketiyorum. Sporda yaptığım enerjiyi geri alıyorum ve sporda harcadığım kas kuvvetimle kaybettiğim kas yırtılmalarını proteinle tedarik ediyorum arkadaşlar. En son yatmadan önce de sütümü içiyorum ve uyuyorum. Bir günüm böyle geçiyor arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağlıcakla kalın. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve aşağıdan takip etme butonuna basmayı unutmayın. Aynı şekilde Facebook ve Instagram'da paylaşımlar yapacağım. Aynı şekilde onu takip ederseniz çok sevinirim. İyi günler, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.